Merhabalar. Kanıt serisinin bu bölümünde sabit ve doğrusal fonksiyonlarda türevin özelliklerini kanıtlayacağız. Şu an ekranda gördüğünüz 4 özelliği de bu videoda kanıtlayacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak sabit fonksiyonun türeviyle başlıyoruz. Fonksiyonumuz c olsun. Türevin tanımından biz h değerleri sıfıra yaklaşırken fx artı h eksi fx bölü h limitinin türev olduğunu biliyoruz. Burada fonksiyonun içerisinde ne olursa olsun cevabı sabit fonksiyonda sabit olacağı için, yani c olacağı için aslında payın c eksi c olduğu görülür. H değerleri sıfıra yaklaşırken c eksi c bölü h sıfıra yaklaşacaktır. Çünkü c eksi c net olarak sıfırdır. Payda ise sıfıra yaklaşmaktadır. Hiçbir zaman sıfır olmaz. Sabit fonksiyonun türevini sıfır olduğunu kanıtladık. İkinci maddeye geçelim. Birim fonksiyonun türevine bakalım. Hemen tanımımızı yazarsak h değerleri sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h. Burada birim fonksiyon aynı zamanda etkisiz fonksiyondur. Parantez içerisinde ne varsa dışarıya çıkarır. O halde x artı h eksi x payımız olacaktır. Payda da ise h. H değerleri sıfıra giderken bu ifadenin limitini alacağız. X'lerin birbirini götürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla finalde h bölü h gelir. Bu da 1'e eşittir. O halde birim fonksiyonun türevi 1'dir. Bunu da kanıtladığımıza göre 3. maddemize geçelim. Fonksiyonumuz a çarpı x olsun. Türevin tanımını hemen kullanalım. Burada x gördüğümüz yere x artı h yazarsak ve a ile de çarparsak ax artı ah eksi ax payımız olacaktır. Payda da h var. Ax'ler birbirini götürdüğü için h değerleri sıfıra yaklaşırken a çarpı h bölü h a'ya yaklaşacaktır. Dolayısıyla ax fonksiyonunun x'e göre türevi a'dır. Son maddemize geçelim. Bir fonksiyonun önünde sıfırdan farklı bir çarpan varsa türevini nasıl alıyoruz? Bu maddede buna bakıyoruz. Tabii ki yine türevin tanımıyla yapacağız bunu. Sol tarafa g fonksiyonu dediğim için h değerleri sıfıra yaklaşırken gx artı h eksi gx bölü h g'nin türevini verecektir. Ana fonksiyonda x gördüğümüz yere x artı h yazarsak buradan k çarpı fx artı h eksi k çarpı fx bölü h gelir. Dikkat ederseniz k parantezini alabiliyoruz. O halde k parantezini alır ve k'yı da limitin dışına çıkarırsak içeride kalan ifade daha önce karşılaştığımız tanımda gördüğümüz üzere f'in türevidir. O halde g'nin türevi aslında k çarpı f'nin türevidir. Dolayısıyla şunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Eğer bir fonksiyonun önünde değişkene bağlı olmayan bir sayı varsa biz aslında onun türevini almıyoruz. Onu sabit olarak bırakıyoruz. Sonraki videolarda özellikleri kanıtlamaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.